Orkidenizin yaprakları yumuşadı, buruştu ve bu şekilde kendini saldı mı? Orkidenizin susuz kaldığını düşündünüz ve orkidenize su vermeye başladınız. Su verdiniz, verdiniz ve daha çok su verdiniz. Her yolu denediniz. Ama orkide yaprakları bir türlü toparlanamadı. Çünkü neden susuzluk değil, çürümüş orkide kökleri. Bugün sizlere orkidelerde kök çürümesinin 4 büyük nedenini anlatacağım ve kökleri çürümüş bir orkideye neler yapılması gerektiğini adım adım göstereceğim. Orchid Goodies kanalıma hoş geldiniz. Yapraklarında buruşma olmuş ve yaprakları kendini salmış orkideyi toparlamanın çözümü orkideyi sulamak değildir. Çünkü bu kökler sağlıklı değildir ve orkidenize yeteri kadar su, mineral ve gerekli besinleri verememektedir. Neticede yapraklarda buruşma olur, orkide gelişimini durdurur ve çiçek açmaz, hatta ölür. Bunu size 2 orkide üzerinden göstereceğim. Bu orkide tam 2 yıldır çiçek açmıyor. İlk dikkatimizi çeken şey saksının çok ıslak oluşu, hatta tabak altındaki birikmiş su. Orkidelerde sürekli ıslaklık eşittir oksijensizlik. Eğer orkidenizi nasıl, ne zaman ve ne kadar sulamanız gerektiğini bilmiyorsanız, evdeki diğer çiçekler gibi belirli bir takvime göre sulama yapıyorsanız, büyük ihtimalle orkide saksısı her zaman nemli kalacaktır ve bu nem içerisinde kökler yeteri kadar gelişemez. Nem orkide köklerini oksijensiz bırakır ve kökler bir süre sonra ölür. Ölen kökler orkideye yeteri kadar besin taşıyamazlar ve orkide yaprakları buruşmaya ve sarkmaya başlar ve orkideniz çiçek açmaz. Gördüğünüz gibi sürekli ıslak saksı bu orkidenin köklerini tamamen öldürmüş ve saksıda çok ağır bir koku vardı. Bu orkidenin 2 yıldır çiçek açmamasının tek nedeni köklerinin ölmüş olmasıydı. Orkidelerde kök çürümesinin ikinci büyük nedeni yanlış saksı harcı seçimidir. Şunu netleştirelim, orkideler epifitik bitkiler ve köklerinin bol bol hava alması gerekiyor. Zaten doğada da ağaç üzerinde yaşayan bitkiler. Bu yüzden orkideler için kesinlikle toprak kullanılmaz, torf kullanılmaz. Geçirgenliği iyi olan kalın ağaç kabuğu kullanabilirsiniz. Bu şekilde orkidenizin kökleri bol bol hava alır ve sağlıklı şekilde yaşarlar. Orkidenizin saksı etrafını bu şekilde delikler açarak hava akışını da sağlayabilirsiniz. Aslında evinizin nem dengesine göre doğru saksı harcını seçmek de önemli. Mesela havanın çok kuru olduğu bir yerde yaşıyorsanız saksı karışımına Hindistan cevizi kabuğu ya da yosun karıştırmak güzel bir saksı için nem dengesi sağlar. Orkidelerde kök çürümesinin üçüncü büyük nedeni soğuk hava ve ıslak saksı karışımıdır. Orkideler soğuk havalarda suyu çok yavaş çekerler. Bu durumda saksı çok uzun süre ıslak kalır ve kökler yeteri kadar oksijen alamazlar. Kökler kahverengileşir, yapraklar yumuşar ve pek çok kişi bunu susuzlukla karıştırır ve orkideye su vermeye devam eder. Soğuk hava ve ıslak saksı döngüsü bu şekilde devam eder ve orkidelerdeki kök çürümesi kaçınılmaz olur. Şu an ekranda görmüş olduğunuz orkide tam olarak bu durumu yaşamış ve kurtarılmış bir orkide. Gece sıcaklığının -10 derece olduğu bir günün sabahında bu orkideyi kurtardım. Soğuk havada dışarıdaydı ve gördüğünüz gibi saksı gayet nemli. Bu yüzden köklerde çürüme olmuş ve orkide yapraklarında yumuşama başlamış. Bu arada kanalıma abone olarak ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Orkidelerde kök çürümesinin 4. büyük nedeni fazla gübreleme nedeniyle tuz stresi oluşması. Sıvı gübre dediğimiz şey aslında çözülmüş mineral tuzlardır. Fazla gübre verdiğinizde saksı tuzlanır. Bu da kökün su çekmesini zorlaştırır. Hatta bazı durumlarda kök yanar ve işlevini tamamen kaybeder. Yaprak uçlarında sararma, kök uçlarında kararma ve saksı üzerinde beyaz bir tabaka oluşması tuz birikmesinin işaretidir. Orkideler doğal ortamda düşük besinli, yağmurla beslenen sistemde yaşarlar. Ev ortamında ise yağmur yok, drenaj sınırlı ve sürekli gübre var. Bu durumda tuz birikmesi kaçınılmaz.
Orkideyi gübre yapmaz zannediyoruz ama çoğu durumda kök çürümesinin en büyük nedeni fazla gübrelemedir. Kesinlikle üst üste gübreleme yapmayın. Diyelim ki ayın birinde herhangi bir seyreltilmiş gübre verdiyseniz bir sonraki kök kuruması döneminde sade su ile muhakkak sulama yapın. Yani ikinci defa bir gübre vermeyin. Yoksa kökleri yakarsınız ve çürütürsünüz. Ben sizlere daldırma yöntemiyle sulamayı öneriyorum. Kendi orkidelerimde de bu yöntemi deniyorum ve çok memnunum. Bu sayede saksıyı aslında tamamen yıkamış ve tuzlardan da arındırmış oluyorsunuz. Ayrıca ayda bir musluk altında gövdeye gelmeyecek şekilde sadece saksıyı yıkayacak şekilde tuzların akıp gitmesini de sağlayabilirsiniz. Bu orkidenizde tuz birikmesini önleyecektir. Tabii bunu yaparken suyun çok sıcak ya da çok soğuk olmamasına özellikle dikkat edin. Peki diyelim ki orkidenizde kök çürümesi olduğunu tespit ettiniz. Ne yapacaksınız? Onu anlatacağım. Ama öncelikle videomu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olmayı ihmal etmeyin. Ayrıca sorularınız varsa yorumlar kısmına yazın. Her soruyu detaylıca cevaplandırıyorum. Elbette saksı çürümesinde yapmanız gereken ilk şey saksıyı boşaltmak ve kök temizliği yapmak. Kök temizliği önemli bir konu. Eğer çürümüş kökleri saksı içerisinde bırakırsanız diğer kökleri de etkileyecektir. Alkol ya da limonla dezenfekte edilmiş bir makas yardımıyla kararmış, yumuşamış ve iplik iplik kalmış tüm kökleri kesiyorum. Ama sararmış ama hala sert durumda olan kökler varsa bunları bırakıyorum. Çünkü bunlar gelişmeye ve büyümeye devam eden kökler. Eğer kökleri kestikten, temizledikten sonra hala bir miktar kök varsa, sağlıklı kök varsa yeni bir saksıya dikim yapabilirsiniz. Kökleri kesip temizledikten sonra 2 saat orkideyi gölge bir yerde dinlendirmeniz gerekli. Çünkü kestiğiniz yerlerin kuruması lazım. Bunu açık yara gibi düşünebilirsiniz. Eğer direkt toprağa dikerseniz bu kestiğiniz yerler kapanmadığından ötürü çürümeye devam edecektir. Ve saksıya diktikten 2 gün, en az 2 gün sonra ilk sulamayı yapın. Ama saksıya dikmeden önce ağaç kabuğunu da bir 8 saat kadar ılık suda bekletip süzdükten sonra saksıya dikim yapın. Peki diyelim ki orkidenizde çok fazla kök kalmamış. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Yapacağınız en güvenli yöntemlerden bir tanesi yosun kullanarak orkidenizi dikmektir. Yosunu kullanırken önemli bir nokta, yosundan kesinlikle tuttuğunuzda su akmamalı. Yani yosun ne çok ıslak ne de çok kuru olacak. Bu yosuna diktiğiniz takdirde orkide yeteri kadar nem alacaktır ve köklerin hızlı şekilde çıkmasını sağlayacaktır. Elbette ki güneş ışığı almayan ama aydınlık bir yere orkidenizi konumlandırın ve unutmayın ki yosun bünyesinde çok fazla su tutar. O yüzden çok fazla sulama yapmayın, yoksa mevcut kökleri de çürütürsünüz. Peki orkidenizde hiç kök kalmadıysa bu durumda ne yapmanız gerekli? Bunu da bir sonraki videoda anlatacağım. 2 yıldır çiçek açmayan orkidenin akıbeti ne oldu? Soğuktan kurtardığım orkidenin son durumu ne? Hepsini öğrenmek için bir sonraki videomu bekleyin. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.